Merhaba arkadaşlar. Bu hafta kitap paylaşımımız George Orwell'ın 1984 isimli kitabı. Felsefeyle ilgilenenlerin yakından bildiği bir kitap olan 1984 kitabı bilindiği üzere bir distopyayı anlatıyor. 1949 yılında yayınlandığında çok yankı uyandıran, modern dünyaya karşı bir eleştiri amaçlayan, günümüzde de yine bir hayli etkili olan birçok iktidar eleştirisinin içinde karşılığını bulabilecek olan bir kitap 84. Distopya klasikleri içerisinde öncelikli olan bir kitaptır. Günümüzden yaklaşık 70 yıl önce yayınlanmasına rağmen dünyada ve ülkemizde hala çok okunan, satış listelerinde üst sıralarda bulunan çokça tartışılan bir eser olma özelliğini korumaktadır. Esere geçmeden önce yazarın yaşamı hakkında kısa bir bilgi vermek aynı zamanda eserin daha da anlaşılabilir olmasını sağlayacaktır. George Orwell 1903 yılında Hindistan'da doğar. Babası Hindistan'da görevli bir İngiliz olduğu için aristokrat bir toplumda büyümüştür. İngiltere'de Eton Koleji'ni bitirdikten sonra Birmanya'ya giderek polis teşkilatına girmiştir. Buradaki birçok haksızlığı görerek istifa eder. Yazarlığa başlamadan önce birçok mesleği denemiştir. Yaşamı yazılarını etkileyecek deneyimlerle doludur. İspanya İç Savaşı'nda diktatör Franco'ya karşı savaşmıştır. Savaşta yararlanarak ölümden son anda kurtulur. 20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen kalemleri arasındadır. Eserlerinde yer alan netlik, zeka, sosyal adaletsizliğe karşı farkındalık ve totalitarizme karşı duruşu önemlidir. En önemli iki eseri 1945 yılında yazdığı Hayvan Çiftliği ve 1948 yılında yazdığı 1984'tür. 1950 yılında Londra'da ölmüştür. Yazar bir dostuna yazdığı bir mektupta 1984 için yeni kitabım roman biçiminde bir ütopya demektedir. Roman gerek yazıldığı dönemde gerekse sonraki yıllarda büyük yankı uyandırmıştır. Orwell, Zamiyeti'nin bizzat eserinden esinlendiğinden bahseder. Big Brother kavramının yaratıcısı olmuştur. George Orwell eserinde her şeyin tümüyle devletin denetiminde olduğu, belleksiz ve muhalefetten yoksun bir toplumun sakıncalarını dile getirmiştir. Özetle kitapta sınırsız baskı ve zulmün olduğu bir devlet tasarımıyla birbiriyle sürekli savaşan ve dünyaya egemen olan 3 totaliter parti devletinin hayali bir gelecekteki olası uygulamaları konu edilmektedir. Öyle bir ülke hayal edelim ki her türlü davranışımızın izlendiği, telekameraların olduğu, gözetim altında olduğunuzu kameralar olmasa dahi içselleştirdiğiniz bir iktidarda yaşıyorsunuz. Hiç kimsenin birbirine güvenmediği, dostlukların şekilsel olduğu, çocukların eğitilerek anne babalarını dahi düşünce polisine ihbar ettikleri bir düzende yaşıyorsunuz. Eser geleceğin Londra'sında geçmekte. Hem bilim kurgu türünün klasikleşmiş bir eseri olarak hem de dünya çapında ün yapmış bir distopya olarak öne çıkmıştır. Kitabın en önemli yanlarından birisi hem yaşadığı dönemli hem de geleceği yani modern dünyayı protesto eden bir romandır. Her yerde Büyük Birader'in gözü üstünde yazılı posterler vardır. Cihazlar insanları her yerde gözetlemekte, iktidarın politikalarını sürekli anlatırken aynı zamanda sizin konuşmalarınızı duymakta ve sizi görmekte. İstedikleri zaman size bağlanabilmektedir teleekranlar. İçgüdüsel bir şekilde gözetlendiğinizi varsayarak yaşamak zorundasınız. Gerçek Bakanlığı denen kurumun tepesinde şehrin her yerinden görülebilecek yükseklikte, yaklaşık 300 metre yükseklikte 3 adet parti sloganı her yerden okunacak şekilde asılmıştır. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Gerçek Bakanlığı'nın yer üstündeki 3000 odasının yanı sıra yer altında uzantıları vardır. Tüm yönetim 4 bakanlık üzerine kuruludur. Bunlar haberler, eğlence, eğitim ve güzel sanatlara bakan Gerçek Bakanlığı'nın yanı sıra Barış Bakanlığı, Sevgi Bakanlığı ve ekonomiden sorumlu Varlık Bakanlığı'dır. En korkuncu Sevgi Bakanlığı'dır. Bir penceresi bile olmayan, yanına yarım kilometreden fazla yaklaşılamayan, korkutucu korumaların bulunduğu, adıyla tezat oluşturan bakanlıktır Sevgi Bakanlığı. Tıpkı savaştan sorumlu olan Barış Bakanlığı gibi. Parti devletinin olduğu bir düzen. Ülke sürekli savaş halinde. Geçmişi unutturmak ve propaganda inandırmak için çift düşün isimli bir yöntem kullanılmakta. Çift düşün işlemi hem bilmek hem de bilmemek. Bir yandan ustaca uydurulmuş yalanlar söylerken bir yandan da gerçeğin farkında olmak. Çeliştiklerini bilerek ve her ikisine de inanarak birbirini çürüten iki görüşü aynı anda savunmak olarak tanımlanmakta. Okyanusya'da insanlara getirilen en ağır yasaklardan birisi cinsellik alanındadır. Parti çiftler arasındaki cinsel ilişkiyi de düzenleme görevini üstlenmiştir. Bağışlanamayacak en büyük suç parti üyeleri arasında rastgele cinsel ilişkidir. Evliliğin tek amacı partiye hizmet edecek çocuklar dünyaya getirmektir. Cinsel ilişki bir görev olarak algılanmalıdır. Erotizm düşman olarak kabul edilir.
Romanın baş kahramanı Winston'un şu sözü aslında kitabın esas mesajını vermektedir. Bilinçleninceye kadar asla baş kaldırmayacaklar ama baş kaldırmadıkça da bilinçlenemezler. Nüfusun %85'ini oluşturan proleterlere umut bağlayan Winston aslında onların asla baş kaldırmayacağını bilerek kederlenir ve umudunu yitirmek üzeredir. Dünya üç kutupludur. Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya. Bu üç devlet sürekli birbirleriyle savaş halindedir. 1984'te geçen olaylar adı geçen üç devletten birisi olan Okyanusya'da İngiliz sosyalizmi adı verilen kısaca İnksos denilen sistemde geçer. Winston'un yaşadığı Okyanusya'da bütün yurttaşlar günün 24 saati düşünce polisi tarafından gözetlenebiliyorlar. Bütün öteki iletişim kanallarından uzak tutuldukları gibi sürekli resmi propagandaya bağlı kalmaktalar. Okyanusya'da artık yalnızca devlet iradesine tam bir boyun eğişin dayatılması değil, tüm yurttaşların aynı düşüncede olmaları sağlanmıştır. Kitleler kendi başlarına asla ayakta duramadıkları gibi sırf proleter özellikleri için ayaklandıkları da görülmemiştir. Açıkçası kıyaslama olanağından yoksun kaldıkları sürece ezildiklerinin farkına bile varmıyorlar. Okyanusya toplumunun genel yapısında piramidin tepesinde büyük birader oturmaktadır. O yanılmaz ve her şeye kadirdir. Tüm başarılar, tüm kazanımlar, tüm zaferler, tüm bilimsel buluşlar, tüm bilgiler, tüm bilgelikler vesaire onun önderliğinde doğar. Onu gören olmamıştır. O posterlerde bir yüz, telekranlarda bir sestir. O asla ölmez. Ne zaman doğduğu belirsizdir. Aslında yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmemektedir. Fakat sembolik bir düşman olan Goldstein'ın karşısında kurtarıcı bir lider olarak topluma sunulmaktadır. Büyük Birader partinin dünyaya görünmek için büründüğü surettir. Büyük Birader'den sonra üye sayısı 6 milyona sınırlı olan İç Parti gelir. İç Parti'nin altında Dış Parti yer alır. İç Parti devletin beyni ise Dış Parti de devletin eli kolu sayılabilir. Bunlardan sonra nüfusun %85'ini oluşturan proleterler dediğimiz suskun kitleler gelir. Proleterler en aşağı tabakayı oluşturur. Bu üç kesime üyelik kalıtsal değildir. İç Parti üyesi olan bir ailenin çocuğu kuramsal olarak İç Parti üyesi olarak doğmaz. Partinin her iki bölümüne 16 yaşında yapılan bir sınavla girilir. Herhangi bir ırk ayrımı ve eyaletlerin birbirinin üstünlüğü yoktur. Okyanusya'nın başkenti yoktur. Resmi başkanı ise yerini kimsenin bilmediği birisidir. Yönetenleri bir arada tutan kan bağı değil, ortak bir öğretiye bağlılıktır. Proleterlerin partiye girmelerine izin verilmez. Hoşnutsuzluk kaynağı olabilecek en yeteneklileri düşünce polisi tarafından belirlenip yok edilir. Okyanusya'da kitlelerin ne düşündükleri ya da düşünmedikleri önemsizdir. Bir düşünceleri olmadığı için onlara düşünsel özgürlük tanınabilir. Parti üyesi ömrü boyunca düşünce polisinin denetimi altında yaşar. Yaşamının her alanda denetim altındadır. Hiçbir konuda seçme özgürlüğü yoktur. Okyanusya'da yasa diye bir şey de yoktur. Cezalandırmalar, işkence, öldürme, hapse atma, buharlaştırma gibi gerçekten suç işlemiş kişileri cezalandırmak için değil, ileride suç işleyebileceği düşünülen kişileri yok etmek amacıyla uygulanır. Bir parti üyesinin yalnızca düşüncelerinin değil, içgüdülerinin de doğru olması gerekir. Yaşadığı kötü, doyumsuz hayatın neden olduğu hoşnutsuzluklar 2 dakikada nefret gibi yöntemlerle dışarıya yöneltilip giderilir. Kuşkucu ya da asi bir kişilik yaratabilecek kuruntular genç yaşlarda aşılanan iç disiplinle yani resmi eğitimle önceden yok edilir. Parti insanların yaşayışlarına, yediklerine, içtiklerine, özel hayatlarına, toplumla olan tüm ilişkilerine müdahale eder. Okyanusya toplumu sonuçta Büyük Birader'in her şeye kadir, partinin de yanılmaz olduğu inancına dayanarak var olduğunu inandırılır. Okyanusya'da geçmiş sürekli yeniden düzenlenir. Bunun nedeni partinin yanılmazlığının korunmak zorunda olmasıdır. Partinin öngörülerinin hep doğru çıktığını göstermek için geçmiş tüm kayıtlar sürekli güncelleştirilir. Böylece tarih sürekli olarak yeniden yazılır. Geçmişin Gerçek Bakanlığı tarafından günü gününe çarpıtılması, düzenin varlığını korumak açısından Sevgi Bakanlığı'nca yürütülen baskı ve istihbarat çalışmaları kadar gereklidir. Bakanlık isimleri bile işlevlerinin tam tersi için vardır. Yönetmek ve yönetimi sürekli kılmak istiyorsan gerçeklik duygusunu yolundan çıkaracaksın. Çünkü yönetmenin sırrı bir yandan kendinin yanılmazlığına inanırken bir yandan da geçmişteki hatalarından ders çıkarabilmektir. Okyanusya'da gerçekte Barış Bakanlığı savaşın, Gerçek Bakanlığı yalanların, Sevgi Bakanlığı işkencenin, Varlık Bakanlığı yokluğun bakanlığıdır.
Çünkü iktidar ancak çelişkilerin uzlaştırılmasıyla sonsuza kadar korunabilir. Romanın baş kahramanı Winston, tesadüfi olarak edindiği yazılması yasak olan bir günceye başlamasıyla roman şekillenir. Winston, partinin şekillendirdiği belli olmayan, sadece partinin geçmişini şekillendirmekle görevli bir dış parti üyesidir. Winston Smith, her vatandaş gibi çevresinde yaşananlara tam anlam veremeden, kendisine ne geliyorsa, ne söyleniyorsa yapan, propagandalara katılan, fakat evine gittiğinde gizli gizli düşüncelerini yazan bir şahıstır. Yaptığının suç olduğunu bilmektedir. Fakat neden olduğunu bilmeden arzularını dinleyerek yazmaya devam etmektedir. Hayatına bir gün Julia adında gizemli bir kadın girer. Tamamen tesadüfi olarak girer Julia hayatına. Partiye bağlı ve propagandalarda aktif yer alan kadının ona gizemli bakışları dikkatinden kaçmaz. Bir gün Julia Winston'a gizli bir mesaj verir ve onunla görüşmek istediğini söyler. Kadın erkek ilişkilerinin yasak olduğu bir zamanda ikili aşklarını itiraf eder ve gizli bir şekilde birlikte olurlar. Yaptıklarının suç olduğunu bile bile düşünce polisinden gizlenerek bir araya gelmeye ve hayatlarının tadını çıkarmaya çalışırlar. Fakat birliktelikleri uzun sürmez ve düşünce polisi tarafından yakalanırlar. Hemen öldürülmek yerine beyin yıkama işlemine sokulurlar. Winston'a 4 parmak gösterilerek kaç parmak gösterildiği sorulur. 4 cevabını verdiğinde ise işkence görür. Zamanla gördüğü şeyin zihninin bir oyunu olduğunu söyler ve 4 parmak gördüğü için zihninin sonunu görmeye başlar. İşkence seansları böylece devam eder ve Winston'a parmaklar gösterildiğinde ne cevaplar vermesi gerektiğini öğrenmek ister. Bazen 3, bazen ise 5 cevabını verir. Fakat işkencelerden kurtulamaz. Sonunda ona sorulduğunda bilmediğini söyler ve bir sonraki aşamaya geçilir. Bilmediğini söylemek aslında sistemin kendisine öğretmek istediği bir aşamadır. Zihin boşaltılmıştır ve kendisine öğretilmek istenen her şey sistem tarafından verilmek zorundadır. Winston çeşitli işkencelerden geçer ve beyni yıkanır. O da propagandanın bir parçası olur. Fakat kalbinin derinliklerinde bir aşk vardır. O da tamamen zihninden silinmiştir. Winston güncesinde özgürlüğü 2 kere 2'nin 4 olduğunu söyleyebilmek olarak tanımlıyordu. Fakat Winston'un yaşadığı dünyada ise 2 kere 2 parti ne derse odur. Farklı bir şey düşünmek suçtur ve cezası ölümdür. İnsanlar onlara ne söylenirse inanmak zorundadır ve ne istenirse yapmak zorundadırlar. Geçmişte nefret ettiği her şeyi benimseyen, itaat eden bir birey olarak sistemin bir parçası olmaktan kurtulamaz Winston. Her şeyin tümüyle devletin denetiminde olduğu, bellekten yoksun bırakılmış, her türlü muhalefetin yok edildiği bir toplum tehlikesine karşı bir uyarı niteliğinde yazılmıştır 1984. Gelecek toplumlara bir uyarıdır. Örneğin kitapta geçen teleekranlar neden günümüzdeki televizyonlar, bilgisayarlar, mobilseler veya cep telefonları olmasın? Dünya üzerindeki egemen güçler, iktidarlar bizi televizyonla, internetle, kitaplarla, basınla, tüketim alışkanlıklarımızla yönlendirmeye çalışmıyorlar mı? Dünya üzerindeki insanların birçoğunun internete ve televizyona bağımlılığı nasıl sonuçlara yol açmaktadır? Sonuçta böyle bir bağımlılığa indirgenmiş bir insanlık nasıl kendi düşüncelerini oluşturabilir? Doğal olarak her birey yeni dünya düzeninde medyatik düşünce polisleri aracılığıyla zihniyet teslimine hazırlanmakta, bundan habersiz özgür düşündüğüne inandırılmaktadır. Zihinlerin sosyal medya veya televizyonlar aracılığıyla şekillendirildiği, tüketime dayalı her türlü hilenin reklamlar aracılığıyla bilinçlere dayatıldığı bir düzeni zaten yaşamıyor muyuz? Ne düşüneceğinizden, nasıl yaşamanız gerektiğine dair birçok ayrıntıyı şekillendiren düşünce merkezleriyle bir tür zihinsel hegemonyanın esiri olmadığımızı kim söyleyebilir? Önemli olan farkındalıktır. Ardından ne yapmanız gerektiği gelecektir. Çalışmamı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bol felsefeli günler diliyorum arkadaşlar.